kırmızı çizgilerden dediğim gibi taviz vermeden ama otonom bir şekilde de yok olmasına müsaade etmeden. İşte Şam'ı savunmak, Halep'i savunmak, Tahran'ı savunmaktıra gelen bir konsept üzerinden. İleri savunma konsepti. Akabinde Larijani'nin geçenlerde bir Pakistan ziyareti oldu. Orada el ele fotoğraflar falan paylaştılar. Buradası bayağı kaotik bir sınır yapısı var. Çekilme esnasında ise o kadar hızlı gerçekleşti ki bu konu. Bir kısım hemen buradan Lübnan sınırından Lübnan'a geçti. Bir kısım ise Irak'a geçti. Şu an hatta Pakistan'a falan dönemedikleri için orada kaldılar. Burada işte KYB'nin de sınır şeyleri var, kontrol noktaları var. PKK'nın da kontrol ettiği kontrol noktaları vardı. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Haritanın başında birlikteyiz. İran araştırmacısı Oral Tağ. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün İran haritası önümüzde açık. Evet. Geçen yıl ve ondan önceki süreçte aslında çok fazla açıyorduk bu haritayı. Bir sürede biraz daha ikinci, üçüncü gündem maddesi olmuştu ama bugünden baktığımızda yine güncel gelişmeler de var. Tabii. Hem komşu ülkelerle ilişkileri hem son ortaya çıkan haberler Suriye'den İran varlığının çekilme süreci. Biraz belki oradan başlayarak haritadaki İran ve komşu ilişkilerini nasıl anlatabiliriz? İran ve komşu ilişkileri özellikle 12 günden sonra ciddi değişti. Aslında şöyle ciddi değişti. Hikayeyi biraz geriye götürmek gerekiyor. Yani bu Aksa tufanı meselesi, 7 Ekim meselesi İran'ın vekil güç stratejisini ciddi anlamda sorgulattı, sınadı. Doğru kelime sınamak. Şöyle göstereyim ben harita üzerinden hemen. Zaten malum Suriye'de Esad rejimi vardı ve Fatih'in Zeynep'in Tugayları vardı. İşte devrim muhafızlarının orada ciddi bir aseti vardı. Irak'ta zaten Haçlı Şabi altında örgütlenen İran'la çok yakın temaslı milis grupları vardı. Yemen'de Husiler vardı. Sonrasında tabii ki Lübnan'da Hizbullah'ın varlığı söz konusuydu. Bunun dışında İran'ın vekil güç olarak addedilen, o çatı altında yerleştirilen Afrika sahasından Güney Amerika sahasına kadar birçok yerde irili ufaklı örgütler vardı ve bu örgütleri kuramadığı yerlerde, ki buradaki strateji şuydu: eğer merkezi otoriter güçlü bir devlet varsa burada genelde kartellerle, suç örgütleriyle bir ilişki durumu söz konusuydu. Biraz daha böyle bir Şii tabanı varsa burada işte soft power üzerinden bir nüfuz etme çabası söz konusuydu. Ama failed state'lerde veya iç karışıklık yaşayan devletlerde doğrudan eli silahlı milis gruplar üzerinden bir angajman geliştirme vardı. Bu apayrı bir zaten konuşma konusu. Yani İran'ın bunu nasıl bugüne kadar yürüttüğü bambaşka bir konu. Konuya dönersek 7 Ekim'den sonra bu süreç, özellikle buradaki vekil güçlerin varlıkları ciddi anlamda sınandı. Yemen konusunda ve aslında diğer gruplar, ki Suriye için de belki bunu söylemek gerekir, bir şerh düşmem gerekiyor. O da şu: şimdi Yemen konusunda doğrudan işbirliği ile, yani iki ülke arasındaki işbirliği ile ya da bir grupla ülke arasındaki işbirliğiyle doğrudan onun vekil gücü olma meselesini İranlılar pazarladılar. Yani Yemen'le olan ilişki aslında doğrudan bir vekil ilişkisinden öte bir işbirliği, çıkar ortaklığı ilişkisi. Çünkü hem itikat olarak da ayrışmalar çok fazla Yemen'deki Husilerle İran'daki velayet-i fakih düşüncesi arasında. Gene Esad rejimiyle de alakalı. Yani hatta bugünkü Suriye okumalarında bile özellikle Nusayriler için sanki İran'a çok böyle canı gönülden İran destekliyorlar, İran sanki geri dönsünmüş gibi böyle anlatılar bazı yerlerde görüyorum. Bu saha gerçekten uyuşmayan bir şey. Ama buradaki çıkar ortaklığı üzerine kurulan ikili ilişki durumu başka bir konu. Bir de tabii doğrudan Zeynep'in, Fatih'in gibi İran'ın bizzat kendi eliyle kurduğu örgütler var. Yani bunu bir ayrıştırmak gerektiği düşüncesindeyim. Bunu bir şerh olarak düşeyim. Konuya dönersem, şimdi 7 Ekim'de bu sınandı. Ancak İbrahim Reis'in öldüğü o şaibeli kazayla beraber İran'da bir siyaset değişikliği gördük. Bunu hemen her yayında söylüyorum. Özellikle belirtiyorum. Çünkü burada ulusal sınırları içerisinde daha çok hareket eden bir İran görüntüsü verdi. Yani daha otonom bıraktı diyebiliriz vekil güçleri. Yani mesela işte Ekim saldırısı olduğunda İran niye yardım etmedi gibi çok eleştiri geldi. Veya işte Esad devrilirken İran neredeydi eleştirileri gibi işte Yemen bombalanırken gene İran neredeydi soruları hep soruldu. Ama o sırada aslında İran, ki bugünden çok daha net görüyoruz, gelecek olan saldırıya ciddi anlamda hazırlık içerisindeydi. Yani burada 3 kolda ilerlediler. Bir tanesi işte Pezeşkiyan'ın gelişiyle beraber dış politika kurmayları. Burada Arakçi ve sonra istifa etse de Cevat Zarif, bu ekip dış politikada İran'ı bir güvenlik şemsiyesi içerisinde, yani uluslararası normlar ve uluslararası hukuk itibariyle gelen bir güvenliğin altında İran'ı konumlandırarak İran'a gelecek olan saldırının, olası saldırıyı engellemeye giriştiklerini görüyoruz. İşte Amerika'da sürekli kapımız açık mesajlarının verilmesi, yani Pezeşkiyan hükümeti iktidara geldikten hemen sonra, ki Haniye suikasti biliyorsun o günün akşamında oldu, yemin töreni akşamında oldu. Ona rağmen Sadık Vaat 2 operasyonu yapılmadı. Neden yapılmadı da İran'da çok tartışıldı bu dönemde. Niye bunun cevabını vermiyoruz? Çok tartışıldı. Amerika ile sürekli bir diyalog arayışı görüyoruz bu süreçte. İç politikada ise
Pezeşkian hükümeti ve kurmayları gene, iç politika kurmayları, ekonomi özellikle sosyopolitik konulara çok odaklandılar. Ne yaptılar? Yani Pezeşkian neredeyse dış politika hakkında hiç beyanat vermedi bu süreç içerisinde, hiç konuşmadı. Hep Arakçı'dan duyduk bir şeyler ya da işte Cevat Zarif bir yerlere gitti ya da bir gazeteye yazı yazdı vesaire. İç politikada hemen her gün Pezeşkian bir toplantıda bir şeyler anladı. Yani bir sorunu çözmek üzere gazetelerde boy gösteriyordu diyebilirim. İşte kimi zaman su meselesiyle alakalı bir konuda, kimi zaman işte öğretmenlerin özlük haklarıyla alakalı bir konuda, kimi zaman yapay zeka ile alakalı bir konuda bunlarla alakalı sürekli olarak boy göstermekteydi. Böylece iç cepheyi tahkim etme durumu vardı burada. İç cephe meselesinde de şöyle. Şimdi Komala ile alakalı Pezeşkian gelir gelmez ilk ziyaretini Irak'a yaptı zaten şeyde. Komala ile alakalı şurada bir sorunlar vardı. Şurada Komala ile alakalı problemleri çözdü. Sonrasında Belucistan'a hızlıca yöneldi. Bir Sünni vali atadı ve yumuşak politikalar, daha halka inen politikalar izlenmeye başlandı Belucistan konusunda. Ki burada su meselesi başta olmak üzere sosyal anlamda sorunlar, bayağı ciddi sorunlar var. İran'ın en fakir vilayetidir burası. Sonrasında zaten İran'ın Tahran'ın su meselesi, elektrik, gaz meselesi ağır bastığı için bununla alakalı hep şeyler yapıldı. Yani iç cepheyi tamamen güçlendirecek, daha böyle halka baskılamayacak politikalar izlendi ki mesela hicap meselesinde de Mahsa Emini'den sonra bir de facto rahatlama oldu. Hatta meclis, muhafazakarlardan oluşan meclis buna karşı bir hicap yasası çıkarttı. Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nden geri döndü. Yani yasa uygulanmadı. Dolayısıyla şu an nispeten sokaklarda daha rahat bir şey başlamıştı o dönemde. Güvenlik noktasında ise askeri kanatta özellikle devrim muhafızları ordusu bu süreçte ciddi bir hazırlık içerisine girdi. Yani bölgeyi konuşuyorduk. Bölgeden dediğim gibi biraz daha otonom bıraktı ve İran kendi içerisinde bir savaşa, bir çatışmaya, yüzleşmeye hazırlanmaya başladı. Hava savunma sistemlerini güçlendirmeye başladılar. 2025'in özellikle başından itibaren hızlı bir şekilde hava savunma sistemleri denetlenmeye, tatbikatlar yapılmaya, işte Rusya-Çin ortak tatbikatları falan bu tip angajmanlar geliştirmeye, hatta yapay zekayı hava savunma sistemlerine uyguladık gibi manşetler atılıyordu o dönemde. Bir tarafta dış politika kurmayları Amerika ile işbirliği kovalarken bir taraftan da askerler, özellikle devrim muhafızlarının 12 günlük çatışmada öldürülen birçok isim aslında bu süreçte açıkça düşman bize saldırmayı düşünüyor. Böyle bir şey cüret etmesin diye tehdit üzerine tehdit geliyordu. Yani bir gün işte Genelkurmay Başkanı Bakri'den, bir gün Devrim Muhafızları Komutanı işte Selami'den ardı sıra gün aşırı gün geliyordu. Dolayısıyla 3 farklı alanda hazırlık vardı. Bölge politikaları da bunun yansıması durumundaydı. Bugün gelinen noktada 12 günlük çatışmada şu oldu. Soruya şimdi aslında giriş yapabildim bir şeyden sonra. Şimdi şu noktada İran biraz daha İran'ı öne alan, İraniliği öne alan hem iç politikada hem dış politikada İran'a öncelen bir politika içerisinde. Ama bu demek değil ki yani vekil güçlerinden veya buradaki nüfus alanlarından vazgeçmiş olsun. Çünkü bu İslam Cumhuriyeti'nin de ötesinde Şahlık döneminde bile İran'ın yürüttüğü bir siyasetin uzantısı aslında bugünkü mesele. Dolayısıyla şu an biraz daha otonom, belli kırmızı çizgilerden taviz vermedi. Mesela işte Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılması meselesinde işte Litan'ın güneyini silahsız bırakırız ama kuzeyindeki silahları çekilmeyiz gibi. Ve belli ne denir? Kırmızı çizgiler etrafında dönen ama daha çok odağını ülkenin iç sorunlarına ve güvenlik meselelerine odaklanan bir yönetim durumu söz konusu. Peki hocam otonom yapıda işte saydığınız ülkelerde İran'ın varlığı nasıl yönetiliyor? Sonuçta orada aslında yönetilmesi gereken doğrudan günlük hayatta da yani yönetilmesi gereken bir varlık var askeri anlamda. Evet. Hani tehlike de o ülke için. İran nasıl yaklaşıyor buna? Hani her ülke bazında farklı bir yaklaşımı var. Nasıl değerlendirebiliriz onları? İran bu noktada dediğim gibi kırmızı çizgilerden taviz vermeden otonom bırakarak yani kendi meselesini kendisi çözebilecek şekilde bırakarak ama o grubunda tamamen elimine edilmesine müsaade etmeyerek bir şekilde bir pozisyon almaya çalışıyor. Zaten Lübnan merkez hükümetiyle de Larijani arasında açıkça böyle bir şeylik yaşandı. Bu İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri şu anki Larijani arasında ciddi açık bir tartışma yaşandı, gerginlik yaşandı. Dolayısıyla kırmızı çizgilerden dediğim gibi taviz vermeden ama otonom bir şekilde de yok olmasına müsaade etmeden bir denge üzerinde bu arada kendi iç meselelerini ve güvenlik meselelerini çözmeye odaklı bir İran var şu an. Peki hocam 12 günden sonra İran'ın hani sınır koruması, diğer ülkelerle ilişkisi hatta yani velayet güçleri baktığında nasıl bir değişiklik olduğunu görebiliriz sahada? İran 12 gün çatışmaya kadar güvenliğini daha çok bu ülkelerde kurduğu, sahip olduğu gruplar üzerinden tanımlıyordu. Yani ileri cephe meselesi, işte ileri savunma konsepti ne diyordu? İşte Hamenei bizzat kendisi söyledi. İşte Şam'ı savunmak, Halep'i savunmak, Tahran'ı savunmaktıra gelen bir konsept üzerinden ileri savunma konsepti diye buraya da yazayım. Bu İran'ın askeri doktrinlerindeki en önemli şeylerden bir tanesiydi. Ki sahadaki varlığını da meşrulaştırıyordu İran askeri doktrini söylemsel bağlamında. İleri savunma meselesinde zaten bunu ahtapot doktrin diye daha önce konuşmuştuk ya, işte Naftali Bennett'in anlattığı, kavramsallaştırdığı 2019'dan sonra iyice faaliyete geçen. Tahran'da özellikle çok sayıda suikastlerle vesaire hani mesele
güvenliğini burada değil, bizzat burada araman gerekiyor meselesini İsrailliler bir doktrinde ilerlettiler bugüne kadar. Ve özellikle reisinin ölümünden sonra ileri savunmayı dediğim gibi otonom gruplara tekrar bırakarak, kenara çekilerek İran içerisinde bir başka türlü yapılanmaya gitti. Ama 12 günün sonunda şu anlaşıldı, gruplardan güvenlik sağlamak ile, bir terazinin bir tarafına bu koyalım, bizzat legal ülkelerle sağlanan bir güvenlik daha sağlam bir güvenlik. Yani İranlar tamamen bu yönde bir yön değişikliğine gittiler. Komşularla daha yumuşak tonda ve daha işbirliğine açık bir şekilde, angajmanları yüksek şekilde bir dış politika izlemeye doğru yöneldiler. İşte bunu nerede gördük? Çatışmadan hemen sonra Azerbaycan'a yönelik doğrudan suçlayıcı, töhmet altına bırakıcı bir sürü açıklama vardı. İran resmi makamlarına değil belki ama özellikle basında ciddi taarruz vardı. Meclisten ciddi taarruzlar vardı. Hatta 12 günde İsrail'e doğrudan yardım ve yataklık yaptığını söylüyorlardı. Fakat Pezeşkian hükümeti doğrudan bunu kesti. Dış politika kurmayları doğrudan bunu kesti ve Azerbaycan'a yönelik daha yumuşak söylemlere girişildi. Çünkü dediğim gibi artık gruplar yerine doğrudan ülkelerle temasa geçerek bir şey yapmak. Sonrasında Körfez ülkeleriyle zaten hızlı bir angajman geliştirmeye başlandı. 12 günden hemen sonrasından bahsediyorum. Akabinde Larijani'nin geçenlerde bir Pakistan ziyareti oldu. Orada el ele fotoğraflar falan paylaştılar. Nasıl yorumlayabiliriz Twitter'da. o ziyareti? Çok alışılagelmiş görüntü de değildi ya da beklenen de değildi belki. Yani Pakistan-İran ilişkileri derin, kapsamlı, önemli ve ortak birçok konu var. Ticaret başta olmak üzere güvenlik sorunları, sınır geçişkenliği, işte buradaki Belucistan meselesi, iki tarafında meselesi ve bu aşiretlerin buradaki faaliyetleri, işte insan kaçakçılığından, İşte Afgan mülteciler meselesinden bahsediyorum. İşte silah kaçakçılığına, aklınıza ne geliyorsa yani bütün konularda ortak güvenlik hatları var. Ama diğer taraftan İran dediğim gibi ticaret olarak, ekonomik olarak hususen ve ulaştırma yolları bağlamında çevre ülkelerle geliştirmeye çalıştığı için ilişkilerini ve bu karşılıklı bağımlılık ilişkisinden bir güvenlik yaratmaya çalıştığı için, klasik bir ulus devlet refleksi aslında, Pakistan'la da bu yönde anlaşmalar yapmaya giriştiler. Yani işte hem bu güvenlik konuları konuşuldu, hem bu ticaret meseleleri konuşuldu. 3 günlük verimli bir ziyaret olduğu söylendi. Hemen sonrasında zaten bizim dış politika heyetimiz İran'ı ziyaret etti malum. Sayın Fidan İran'ı ziyaret etti. Benzer konular ortada konuşuldu. Gene demiryolu meselesi, Van'da konsolosluk açma meselesi. Türkiye parantezini de açarsak aslında hocam. Son dönemde dediğiniz gibi ikili ilişkiler biraz daha değişmiş durumda. Ziyaret, Van'daki gelişme. Nasıl yorumlamalıyız Türkiye-İran ilişkisini bu dönemde? Şimdi Türkiye ve İran zaten şu haritada çok net görünüyor. İki tane 90 milyonluk ülke bakıldığında. Dolayısıyla bu iki ülkenin hem jeopolitik pozisyonları çok unik, çok biricik yani benzeri olmayan bir pozisyon. Hem İran'ın hem Türkiye'nin. Hem de çok fazla bağlantı var. Yani bizim işte tırlarımızın geçiş hatlarından tutun da hep konuşuyoruz. Yani işte turizm meselesine veya işte enerji meselesine, tüccarların faaliyetlerine bir sürü konuda işbirliğimiz söz konusu. Ve bu işbirliği Türkiye hep yükseltmek istedi. Yani Türkiye aslında duruşunda değişen bir şey olmadı. Yani çatışma öncesinde de sonrasında Türkiye her zaman İran'ın güvenliğini, iç politika bağlamındaki hiçbir şekilde karışmadan, iç politik meseleye hiç girmeden İran'ın güvenliği kendi güvenliği bilerek ve buna göre de komşuluk ilişkisi, karşılıklı çıkar ilişkisi üzerine bir söylem üzerine gelişti bugüne kadar. Fakat İran'ın komşularına yönelik tavrı 12 günden sonra değiştikten sonra hususen daha fazla işbirliği alanı ortaya çıkmış oldu ve daha İran içerisinde kurumsallaşmanın çabası var. Belki bunu da konuşuruz. O kurumsallaşma çabasıyla beraber artık daha somuta dönecek bu karşılıklı iyi niyetin somut sonuçlara çıkacak bir noktaya doğru evrildiğini söyleyebilirim. Hangi anlamda bir somut sonuç görebildik? Bunu tabii hangi alanda diyebiliriz daha doğrusu yani? İlk akla gelen tabii ki şimdi enerji anlaşması tekrar gündemde 2026 meselesiyle beraber. Bir de tabii ki ticaret noktasında karşılıklı işbirliği, turizm noktasında zaten İranlıların Türkiye'ye, Türklerin İranlılara karşı ciddi bir merakı ve ilgisi söz konusu. Ve bunda tabii somut çıktıkların bir tanesi Van konsolosluğu meselesi. Çünkü Van oldukça İranlılar için önemli bir şehir olmuş durumda, bir destinasyon olmuş durumda. Özellikle Nevruz'da ciddi geçişler oluyor. On binlerce kişi Van'a geçiyor, orada alışverişler yapıyor ve tekrar İran'a geri dönüyor vesaire. Dolayısıyla aslında çok fazla var, alan var. Yani şu an aklıma gelen gelmeyen çok fazla alan var. Bir de tam biz yayına girmeden önce bir gelişme vardı. Türkiye'den Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin İran'a, Tahran'a ziyareti vardı. Bu gelişme de aslında belki bir başlık olarak askeri anlamda da açılabilir mi? Tabii şimdi şöyle, birincisi zaten Türkiye'nin en büyük gündemi terörsüz Türkiye meselesi. Bu İran'da uzanan bir tarafı olan bir şey. Terör örgütünün İran ayağı da malum. Orada da çok ciddi faaliyetlerde bulundu. Şimdi iki ülkenin ortak tavır alması teröre karşı iki ülkede kazandıracak bir tarafı var. Hani geçmişte 2010'lu yıllarda özellikle 90'lı yıllarda farklı yaklaşımlar oldu. İki ülke olaylara farklı baktığı dönemler oldu. Şimdi ortak bir tavırda buluşulursa şayet özellikle İran'a dış saldırı içerisinde içerideki kırılganlığı oynayan bir hasım olduğunu düşünürsek İran için de içerideki kırılganlıkları yok etmek ve ortak pozisyon olmak oldukça önemli. Hem Irak konusunda hem Kafkasya konusunda hem diğer ülkeleri konusunda İran
bir aktör ve dolayısıyla İran'ı dışlayan bir denklemde zaten Türkiye hiçbir zaman gündeme getirmiyor. O 3+3 formüllerinden tutun da bugüne kadar ki işte ulaştırma koridorunda Zengezur meselesine kadar birçok konuda Türkiye İran'ı sürekli masaya davet eden taraf oldu. O yüzden ortak tavır geliştirme noktasında ben özellikle bu sürecin daha verimli ve somut çıktıları olacağına inanıyorum. Peki hocam, yine Türkiye dedik, Suriye'ye uzanalım biraz daha. Tabii. Yayının başında da konuştuğumuz bir konu. İran'ın Suriye'deki varlığı ve oradan geri çekilme süreci. Nasıl bir yol haritasıyla geri çekilmişti? Nasıl bir varlığı vardı? Neden çekildi? En başta aslında otonom diye anlattınız ama o yapı nasıl çekildi? Şu an ne durumdadır? Şimdi Suriye meselesinde doğrudan o dönem için konuşuyorum. Çok otonom diyemem. Tabii ki ilk bu Suriye devrimi başladığında 2010'ların başında İran yanlış hatırlamıyorsam 18 milyar dolar gibi para göndermişti daha ilk başladığında bu mesele. Esad'ı destekleyerek biraz da bunun İran-Irak Savaşı'nda Hafız Esad'ın İran'ı desteklemesi gibi başka yönleri de var ama burada tabii ki Suriye'nin ciddi bir ulaştırma hattı, yani şuradan itibaren birkaç koridor vardı. Hani ben olarak kaba taslak çiziyorum ve şu şekilde ciddi bir Lübnan'a ulaşım ve buradan da Doğu Akdeniz'e çıkış hattı olarak İran için oldukça önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla vekil güç stratejisi denilen Irak'taki ve hatta burada işte SDG, PKK unsurlarının da işte şurası da aynı şekilde. Burada şöyle anlatayım. Buradası bayağı kaotik bir sınır yapısı var. Burada işte KYB'nin de sınır şeyleri var, kontrol noktaları var. PKK'nın da kontrol ettiği kontrol noktaları vardı. Bu noktaların içinde özellikle PKK'nın kontrol ettiği şeylerde kaçakçılık ve hani kayıt dışı şey çok fazla oluyordu. Bunun aslında ceremesini İran Fahrizade suikastinde gördü. Çünkü buradan kaçırılan parçalarla Tahran'da oluşturulan bir yapı, bir yapay zeka makinesi artık ne denirse artık suikast silahı Fahrizade'yi Tahran'da suikaste uğrattı. Dolayısıyla bu sınır geçişkenliğinin bir şeyi oldu. Ama diğer taraftan buradaki o geçişkenlik, bu hat, kabaca çizdiğim bu hat, Lübnan'a ulaşmayı ve Lübnan'ı beslemeyi, Hizbullah'ı beslemeyi vesile olan parçaların, işte çeşitli dronların vesaire gitmesini sağlayan. En basiti domatesin, salatalığın, yani yemenin, içmenin bile lojistik yükü nefestir derler, yani kesilince hissedilir. Lojistik olarak her şeydi bu. Şimdi bu hattın İran için düşmüş olması aslında vekil güç stratejisinin, bu ileri savunma stratejisinin aslında diyebileceğimiz en kritik ayağının yok olmuş olması. Dönersem, Esad'ın desteklenmesinin arkasındaki esas motivasyon buydu temelde. Burayı desteklemek için sonrasında Pakistan'dan ve Hindistan'dan devşirdiği özellikle Şii kökenli Hazaraları vesaire ve hususen bunu da söylemek lazım, kırılganlıkları itibariyle İran'a göç etmiş, buradaki mülteci kamplarda kalan Şii unsurları işte size oturum vereceğiz diyerek ve burada da tabii devşirmelerle söz konusu şuraya taşımak ve burada işte Fatimi ve Zeynep'in Tugaylarını kurmak, bizzat eliyle kurmak gibi bir girişimi vardı. Ama özellikle devrimden hemen öncesinde Esad rejimi ile İran arasında ayrışmalar artık gündeme gelmeye başlamıştı. Ve Esad'ın işte sarayını devrim muhafızları ordusunun bastığı, işte gözaltılar, tutuklamalar yaptığı, işte medya danışmanını şaibeli bir kazada öldürdüğü gibi hikayeler anlatılıyordu. Yani İran ordusuna karşı, oradaki devrim muhafızları varlığına karşı yerel halkın da böyle bir menfi bir tavır içerisinde olduğu o dönemde konuşula geliyordu. Dolayısıyla burada iki ayak var. Bir tarafta işte yerel halk ve Esad rejiminin çevrelendiği bir küme, bir taraftan bizzat İran'ı taşıyarak getirdiği bir küme var. Otonomi bu şekilde burada formüle edebilirim. Çekilme esnasında ise o kadar hızlı gerçekleşti ki bu konu. Bir kısım hemen buradan Lübnan sınırından Lübnan'a geçti. Bir kısım ise Irak'a geçti. Şu an hatta Pakistan'a falan dönemedikleri için orada kaldılar. Oradaki Şii grupların içerisinde şu an absorbe olmuş durumdalar. Özellikle silahlı grupların içerisinde. Şu an bir durumu söz konusu. Bu çekilen güçler aktif olarak varlığını sürdürüyor mu çekildikleri yerde Lübnan'da ve Irak'ta? Yani aktif olarak Suriye'deki kadar aktif olduklarını zannetmiyorum. Sağdan duyduğum, gördüğüm, okuduğum kadarıyla da benim şu an özellikle Irak sahasında oradaki daha güçlü olan İran'la ilişkili yapılar içerisinde varlıklarını devam ettirdikleri yönünde. Ama dediğim gibi yani esas burası çok kritik bir yerde. Bu birincisi. İkincisi İran şu an tamamen kendi ulusal sınırları içerisinde odaklanmış ve kırılganlıkları tamamen yok etmeye çalışır bir pozisyon içerisinde. İşte istihbaratını yeniden örgütlüyor şu an. Askeri bağlamda yeni örgütlenmeler içerisinde atamalar vesaire yapılıyor. Silah sistemleri, hava savunma sistemleri yeniden organize ediliyor. Politik anlamda bir pozisyonlanma durumu söz konusu. Dolayısıyla bunlarla şu an gündemi ve en önemlisi tabii ki elektrik, su ve gaz. Yani bunlar çok önemli 3 konu. Bu 3 kırılganlığı halletmeye çalışıyor ama bunu yaparken az önce de konuştuğumuz gibi bölge ülkelerin, Afganistan'da mesela ciddi bir su meselesi var. Hirment Nehri üzerinden şu Sistan bölgesine, malum burasının adı Sistan ve Belucistan. Şu kısmı Sistan Havzası ve tamamen Afganistan'dan gelen Hirment Nehri'nden gelen suya muhtaçlar.
Buradaki su kademe kademe azaldı. Ve İran, Afganistan birbirini suçlar böyle bir tavra geldi ama aslında iklim değişikliğinin ciddi bir etkisi var bu konuda. Şu Afganistan'da bu sorunları aşma üzerine adımlar atılıyor. Olumlu bir gündem var şu an. Afganistan'la İran arasında da bir olumlu gündem var. Pakistan'la zaten az önce bahsettim. Gene hem güvenlik meseleleri hem diğer ticari anlaşmaları bununla alakalı bir şey var. Ermenistan'la ilişkiler zaten yolunda. Azerbaycan'a karşı söylem tamamen yumuşatılmış durumda. Hasım söylemleri kenara konuldu. Basında da aynı şekilde. Türkiye'de zaten ilişkiler, Türkiye'nin pozisyonu hep aynıydı ve Türkiye'nin pozisyonunu kabul eder ve bunu uzattığı eli karşılık veren bir el şeklinde yorumlayabiliriz. Körfez'de de aynı şekilde özellikle Suudi Arabistan'ın bu çatışma meselesine dahil olmamasından çok hoşnut kaldılar İranlılar. Uzun lafın kısası yani vekillerin dışında artık tamamen ülkelerle, gerçek aktörlerle bir güvenlik, bölgesel güvenlik algısı yaratıp kendisini bu uluslararası hukuk ve bölgesel güvenlik şemsiyesi ve karşılıklı bağımlılığın şemsiyesi altında tutmak gibi bir çabaları var İranlıların şu an. Peki hocam 2026'ya girerken İran yeni gündeminde, yeni ajandasında ya da yeni haritasında belki kendi içerisindeki sınır bölgelerine baktığımızda öne çıkacak, konuşulacak, belki hareketliliğin olduğu, belki yöneleceğimiz bir bölge var mı? Haritadan baktığımızda. Şimdi Belucistan'da örgütler tek çatı altında birleştiler. Bir çatı örgüt kurdular. Bununla alakalı bir hareketlilik var ama İran Belucistan konusunda da somut adımlar atıyor. Yani güvenlik bağlamında da somut adımlar atıyor. Bir hareketlilik beklemiyorum. Onun için söylemedim. Ama böyle bir kıpırdanma durumu söz konusu. En büyük sıkıntı burada su meselesi ve gaz meselesi. Özellikle kış olması hasebiyle. Çünkü 12 günden önce de geçtiğimiz kışta da İran'da okullar falan tatil edildi. Yani gaz verilemediği için tatil edildi. Yazında elektrik sağlanamadığı için bankalar ve mahkemeler tatil edildi. Yani kamu kurumları çalışamadı, mesai saatleri değiştirildi, sabah erken saatleri alındı, öğleden sonrası tatil edildi vesaire vesaire. Dolayısıyla bu konu ciddi bir sorun. Ama şimdi şöyle bir psikoloji de var. Halk şu an bir savaş altında olduğuna dair bir psikoloji içerisinde ve İran sevgisi diyelim, vatanseverliği İran'da çok üst düzeydir. Yani çok şey yaparlar, severler ülkelerini ve bununla alakalı da bayağı bir anlatı, bir şey gelişmiştir onlar içerisinde. Şimdi İran İslam Cumhuriyeti'nde İslam Cumhuriyeti'ne karşı olan grupları hesap ederek İsrail, zannetti ki iç güvenlik organlarını vurursam İslam Cumhuriyeti'ne karşı olan kitle gelir İran'ı devirir. İşte yeni bir rejim kurarlar gibi bir şey yaptı. Etni gruplara burada işte PKK'ya, işte buradaki Beluç gruplarına vesaire bir ne denir? Hadi şimdi zamanı talimatı alan açtı gibi diyelim. Ama yapmadılar, hareket etmediler. Belucistan tarafında da hatta bu şeye karşı çıkanlardan yani bu isyan teşebbüsüne karşı çıkanlardan Molla Kemal Selahi Zehi diye bir kanaat önderini suikaste uğrattılar, öldürdüler geçtiğimiz günlerde. Yani bu tabii ki karşı çıktığı için mi oldu, örgütler intikam mı aldı gibi soruları bir kenara koyuyorum. Çünkü şu an muallak açık kaynaklarda çok bir şey yansımış değil. Ama böyle hareketlilikler gerçekleşti. Fakat temelde insanlar dediğim gibi İran'ı bir Irak mı oluruz, bir Libya mı oluruz korkusundan dolayı erkin etrafında toplandılar. Ve İran siyasi erk de bunu gördü. Diğer taraftan bu yani bu şehirli kesim özellikle veya muhalif kesim İran sevgisi ve milli duyguları bu kenetlenme sebep olurken diğer taraftan yani velayeti fakih ve Şia'daki taklit merci meselesi bence Türkiye'de de çok anlaşılmıyor. Yani hikaye çok anlaşılmıyor. Muhafazakar cenahtan bahsediyorum hususen. Şimdi belki burada bir parantez açmak lazım. Hani bu kadar komutan öldürülüyor. İran'da niye bir tepki oluşmuyor? Tabii ki tepkiler oluşuyor. Eleştiriler yaşanıyor ve bu eleştiriler tabii ki yani özellikle reformist ve sistem eleştirisi yapanlar tarafından daha fazla oluyor. Fakat muhafazakar cenahta ve Şia anlatısında şöyle bir şey olduğunu unutulmamalı. Hazreti Ali'den son imama kadar bunların hepsi mazlum, masum ve şehittir. Dolayısıyla Kerbela'da çok büyük bir orduya karşı 72 kişi zaten mücadele vermiştir. Kadın, çocuk, susuz bir şekilde. Anlatı bu şekilde biliyorsunuz. Ve düşman hep güçlüdür. Zalim hep güçlüdür. Biz masum ve mazlumun yanındayız. Hüseyiniyiz. Tam kelime tabiri bu. Hüseyiniyiz. Dolayısıyla Hüseyini bir tavır olarak da mazlumun yanında durarak müstekbirlere karşı şehadet geliyor sonunda da. Dolayısıyla bu komutanların ölümü de anlatı da tamamen zaten mazlum, masum ve şehit anlatısıyla tam oturan bir anlatı. Yani bütün bu şeyler gözden kaçırarak İran okuması yapmak çok zordur. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani bir taraftan biz ülkemiz Suriye mi olacak korkusuyla insanların ülkelerine konsolide olması ki İran-Irak Savaşı'nda da bu yaşandı. Yeni devrim olmuştu oysa. Diğer taraftan işte bu taklit merci meselesinin sınır aşan, İran sınırını da aşan bir konudur bu. Çok fazla açıkçası anlaşılmadığını ben düşünüyorum. Yani Hamene'nin oturduğu yerin tam olarak ne olduğunu, makamsal olarak yani dini lider deyip geçiliyor ama devrim rehberliği, makamı, velayeti fakih meselesi ve genel olarak Şia'da yani bir işte Sistani'nin durduğu yer, bir Hamene'nin durduğu yeri anlamak bence oldukça önemli İran okuması yapmak için. Peki hocam son olarak şimdi Pezeşkiyan'ın
dış politika, iç politika tavrını biraz konuştuk ama yine 2026'ya girerken bundan sonraki süreçte nasıl bir çıkış, nasıl bir arayış, nasıl bir proje, adım bekliyoruz? Ne görebiliriz? Aslında başta söylediğimiz tekrar edeceğim. Yani burada 3 tane ayak çizmiştim malum. Dış politika, iç politika ve askeri cephe bağlamında. Belki buna şimdi istihbaratı da ekleyebiliriz. Çünkü istihbari zaafları da şu an ciddi odaklanılmış durumda. Şimdi dış politika meselesinde gene çatışmadan uzak, işbirliğine açık ve diyaloğa açık bir dış politika ekibi var ve devam ediyor. Arakçı ekibi. Bu ekip Amerika ile konuşma, Batı ile konuşma ve işte bir şekilde İran'ı gene az önce söylediğim gibi konuşmanın başında uluslararası normların ve hukukun şemsiyesi altına sokmak üzerine bir çaba içerisinde devam ediyorlar. Yani çatışma yaşanmamış gibi sanki en başından beri. İç politika ekibi ise gene aynı şekilde birebir önceki söylediğimden farksız bir şekilde ülkenin iç sorunlarıyla alakalı, ekonomik sorunlarla alakalı ilgileniyorlar hususen. Burada bir söylem değişikliği oldu sadece. Bu az önce bahsettiğim İran İslam Cumhuriyeti'ndeki işte İslam Cumhuriyeti karşı olsa bile İran'a yanında durdukları için daha İrani bir şey oldu. Söyleme gitti iç politikada. İşte heykeller açılıyor vesaire. Yani antik İran'la devrim muhafızını bir araya getiren bir anlatı üzerinden şu an gidiliyor. Hicap konusunda tamamen artık bir de facto serbestiyet durumu söz konusu. İnsanlar daha özgür giyinebiliyorlar sokaklarda. Özellikle Z kuşağından sonra iş değişti. Bu dediğim gibi İran'ın kırılganlıkları, işte ticari, ekonomi, işte gaz meselesi, elektrik meselesi var. Konuştuğumuz konular. Bu konulara daha çok odaklı bir iç politika var. Askeri ve istihbari noktada ise gene aynı şekilde, az önce söylediğim şekilde savunma sistemlerini yeniden ayağa kaldırma, istihbari anlamda yeniden bir örgütlenme, çift başlılığı ortadan kaldırma. Yani devrim muhafızları ve Erteş, devrim muhafızları ve İstihbarat Bakanlığı ki Erteş'le DMO arasındaki çift başlık kalkmıyor şu an ama komuta kontrol noktasında özellikle Ulusal Savunma Konseyi diye bir şey oluşturdular ki İran-Irak Savaşı'nda vardı bu. Tek merkezi, tek bir çatı bir yere bağlayıp bunu hızlı bir şekilde reaktif olacak bir örgütlenme altına oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında reisi öldükten sonra başlattıkları politikayı devam ettiriyorlar fakat çatışmanın da verdiği olağanüstü hal sayesinde bazı kanunlar daha hızlı çıkıyor, bazı yapılanmalar daha hızlı sonuçlanıyor. Bu 2026 içerisinde de İran'ın bunları tamamlamak için hızlı bir şekilde sonuca vardırmak isteyeceğini öngörüyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.